Selamlar arkadaşlar. Bir izleyicimiz harika bir yorum yapmış. Ajan değil, yamak denir bunlara diye. Bu sadece bir kelime oyunu değil. Aslında bugün konuşacağımız maliyet stratejisinin tam kalbi. Eğer siz basit bir yamak işi için, yani bir mail özetlemek veya bir Excel tablosunu düzenlemek için gidip dünyanın en pahalı baş mimarını, yani Claude 4.6 Opus'u veya GPT 5.2'yi işe koşuyorsanız sadece yanlış bir tercih yapmıyorsunuz. Şirketinizin veya projenizin finansal geleceğini tehlikeye atıyorsunuz. 2026 yılındayız. Artık mesele AI'ya sahip olmak değil, hangi görevi, hangi bütçeyle, kime yaptıracağınızı bilmek. Bugün cüzdanınızdaki o görünmez delikleri kapatacağız ve yanlış model seçmenin size ay sonunda nasıl bir patron faturası çıkardığını tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Geliştiricilerin bütçelerinin neden %30'u boşa gidiyor biliyor musunuz? Token enflasyonu. Şimdi burayı dikkatle dinleyin. Dev modeller doğaları gereği konuşkandır. Siz ona basit bir soru sorarsınız, o size felsefi bir makale yazar. Claude 4.6 Opus gibi modellerin 1 milyon token'ı yaklaşık $15-20 bandındayken Gemini 3.1 Flashlight gibi çevik modellerde bu rakam sadece $0.25. Aradaki fark sadece 60 kat fiyat değil. Dev model cevabı uzattıkça siz hem giriş hem çıkış token'ı için servet ödüyorsunuz. Stratejimiz şu: karar verme, vizyon ve karmaşık kod mimarisi gerektiren işlerde mimara, Opus, GPT-5 parayı verin. Ama veri temizleme, özetleme ve basit cevaplar için o yamakları, Flashlight, Haiku kullanın. Bir sistemi yönetmek, kimin ne kadar konuşacağına karar vermektir. Şimdi 2026'nın en büyük finansal silahına geliyoruz. Prompt caching. Diyelim ki bir dil öğrenme uygulaması geliştiriyorsunuz. Benim üzerinde çalıştığım uygulama gibi. Ve her sorguda sistemin devasa bir dil bilgisi veri tabanını taraması gerekiyor. Her seferinde bu 800.000 token'lık dokümanı modele baştan gönderirseniz her soruda tam ücret ödersiniz. Bu her sabah evden çıkarken yeniden araba satın almak kadar saçma bir durumdur aslında. Context caching, bağlam ön bellekleme diye çevirebiliriz. Özellikle büyük dil modelleriyle çalışırken aynı veya benzer bilgilerin tekrar tekrar işlenmesini önlemek için kullanılan bir optimizasyon tekniğidir aslında. Bu teknikle dokümanı modele bir kez yazıyoruz. Model bunu hafızasına alıyor, sonraki her soruda model dokümanı baştan okumuyor, hafızasından çağırıyor ve bize %90 indirim sağlıyor. $5 bir giriş maliyetini 50 sente düşürmekten bahsediyoruz. Eğer sisteminizde statik bir doküman varsa ve siz hala cache kullanmıyorsanız parayı sokağa atıyorsunuz demektir. Peki ya her işin hemen şimdi bitmesi mi gerekiyor? Tabii ki hayır. Eğer bir kullanıcı ekran başında yanıt beklemiyorsa neden real time, yani anlık fiyat tarifesinden ödeme yapasınız? 2026'da akıllı mimarlar Batch API kullanır. Senaryo şu: 10.000 tane müşteri yorumunu analiz edeceksiniz. Bunları tek tek anlık gönderirseniz $2 ödersiniz. Ama bunlar 24 saat içinde işlense de olur diyerek toplu, yani batch gönderirseniz sistem size otomatik %50 indirim tanımlar. Gece boyunca o yamaklar arka planda çalışır, sabah sonuçlar masanızdadır ve maliyetiniz yarı yarıya düşmüştür. Sabır, yapay zekada kârdır. İşte en tehlikeli viraj. Ajan döngüsü tuzağı. Bugün otonom ajanlar işlerimizi hallediyor. Ama bazen kontrolden çıkabiliyorlar. Ajanınıza "bana piyasadaki en ucuz SaaS aboneliğini bul" dediniz. Ajanınız o en ucuzu bulmak için 500 farklı siteyi gezmeye, her adımda kendi kendine düşünmeye başlarsa siz uyurken kredi kartınız eriyebilir. $10 tasarruf için $1000 akıl yürütme token'ı
yakabilirsiniz. Peki, geldik Decore metot önerisine. Ajanlarınızı mutlaka max iterations yani maksimum döngü sınırı koyun. Maksimum yineleme sayısı yani. Ve hibrit mimariyi kullanın. Planlamayı zeki model yapsın, internette gezip veri toplama işini en ucuz, en hızlı yamak modeli yapsın. Mimarınızın gidip şantiyede tuğla taşımasına izin vermeyin. Fakat dikkat! Sadece API faturasına bakmak da sizi yanıltabilir. Eğer bir modeli $1 ucuza getirmek için yazılımcınızı ekran başında 20 saniye daha fazla bekletiyorsanız, o yazılımcının saatlik maliyeti sizin API tasarrufunuzu saniyeler içinde yutar. Bazen en pahalı modeli seçmek, insanın odak süresini koruduğu için aslında en ucuz yöntemdir. Dengemiz şu: makineden tasarruf ederken dünyanın en pahalı kaynağını yani insan zamanını israf etmeyin. Özetle dostlar, zeka bir lükstür. Verimlilik ise kârın anahtarıdır. Hangi modelin yamak, hangisinin mimar olduğuna karar verecek olan sizsiniz. API bütçenizi bir sistem mimarı gibi yönetmeyi öğrendiğinizde AI sizin için bir yük değil, bir kaldıraç olur. Bu videoda kullandığım fiyat tablolarını ve 2026 benchmark linklerini aşağıya bıraktım. Sizin projenizde en çok token yiyen yer neresi? Yorumlarda buluşalım. Stratejinizi beraber kurgulayalım. Peki API faturalarından tamamen kurtulmak mümkün mü? Kendi sunucumuzda kendi yamaklarımızı besleyebilir miyiz? Bir sonraki videoda büyük kavgayı başlatıyoruz. Kendi sunucunda Llama çalıştırmak, GPU maliyeti mi, API faturası mı? Kendi donanımınızın efendisi mi olmalısınız yoksa bulutun kiracısı mı? Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Merakla kalın. Görüşmek üzere. Profesyonel kalın.